Stres hormonu kortizol. Kulağa biraz kötü bir şey gibi geliyor, değil mi? Ama aslında o hem dostumuz hem de düşmanımız olabilir. İşte bu anlatıda kortizolün bu şaşırtıcı ikili doğasına, yani nasıl hem hayatımızı kurtarıp hem de bizi hasta edebildiğine yakından bakacağız. Evet, bütün meselenin özü aslında bu soruda gizli. Sizi her sabah yataktan kaldıran, güne başlamanızı sağlayan o şey, aynı zamanda nasıl olur da sizi yatağa düşürebilir? Tam bir paradoks gibi, değil mi? Gelin bu biyolojik gizemin perdelerini birlikte aralayalım. Kortizolün sanki Dr. Jekyll ve Mr. Hyde gibi iki bambaşka yüzü var. Bakın, bir yanda iyi yüzü, bizi uyandırıyor, acil bir durumda bize süper bir enerji patlaması yaşatıyor, hatta vücuttaki iltihapları baskılıyor. Harika. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. İşte o kötü yüzü devreye girince kaygıyı tetikliyor, uykumuzu kaçırıyor, bağışıklık sistemimizi adeta çökertiyor. Peki ama nasıl? Yani aynı hormon nasıl bu kadar zıt iki karakteri aynı anda barındırabiliyor? Şimdi ilk olarak şu konuyu bir netleştirelim. Kortizolün kendisi aslında kötü bir şey değil. Yani onu direkt düşman ilan etmeyelim. Buradaki asıl anahtar kelime denge. Aslında işler yolunda gittiğinde kortizol bizim en yakın arkadaşlarımızdan biri. Şöyle düşünün, vücudumuzun bir iç saati var, değil mi? Sirkadyen ritim diyoruz buna. İşte kortizol bu saatin en önemli parçalarından. Her sabah seviyesi tavan yapıyor ve vücudumuza resmen "Hadi bakalım günaydın, uyanma vakti" diye bağırıyor. Vücudumuzun ne kadar harika işleyen bir mekanizma olduğunun kanıtı adeta. Peki bu kortizol nereden çıkıyor? Vücudumuzun stres anında devreye giren bir tür motoru var. İşte şimdi bu motorun kaputunu açıp içine bakacağız. HPA ekseniyle tanışma zamanı. Bu HPA eksenini vücudumuzun 112'si gibi düşünebilirsiniz. Bir acil durum çağrı merkezi. Herhangi bir tehdit, yani bir stres faktörü algıladığı anda "Alo, acil durum var" diyor ve hemen gerekli birimleri olay yerine sevk ediyor. Bu sistem tıkır tıkır işleyen 3 adımlı bir zincirleme reaksiyon aslında. Domino taşları gibi. Birinci adım, beynindeki hipotalamus alarmı çalıyor. İkinci adım, bu alarm hipofiz bezine bir sinyal gönderiyor ve o da ECTH diye bir hormon salgılıyor. Üçüncü ve son adım, bu ECTH hormonu da gidip adrenal bezlerimize "Hadi kortizolü salın" emrini veriyor. Gördüğünüz gibi saniyeler içinde gerçekleşen inanılmaz organize bir acil müdahale. Ve bu sistem kısa süreli acil durumlar için gerçekten de harika bir şey. Düşünün, ani bir tehlikeyle karşılaştınız, kortizol hemen size o meşhur savaş ya da kaç tepkisi için gereken enerjiyi veriyor, aynı zamanda bir yeriniz yaralanırsa diye iltihap yangınını daha başlamadan söndürüyor, tam bir hayat kurtarıcı. İyi, güzel de. Peki o alarm hiç susmazsa, ya sürekli çalarsa? İşte işlerin sarpa sardığı, asıl problemin başladığı noktaya, yani kronik stres meselesine şimdi geliyoruz. Bir düşünün, evinizdeki yangın alarmı günlerce, haftalarca hiç susmadan çalsa ne olur? Önce kulaklarınız, sonra sinirleriniz iflas eder, değil mi? İşte vücudumuzun stres alarmı da sürekli çaldığında olan tam olarak bu. Sistem yoruluyor, yıpranıyor ve o mükemmel işleyen mekanizma zamanla kronik bir arızaya dönüşüyor. Ve tam bu noktada hikayemizin asıl kötü adamı sahneye çıkıyor. İsmi biraz havalı. Glukokortikoid reseptör direnci. Kısaca CR diyelim. Bu karmaşık ismin arkasında yatan fikir aslında çok basit. Vücudumuzdaki hücreler kortizolün gönderdiği mesajlara karşı adeta kulaklarını tıkıyor, yani bir nevi sağırlaşıyor. Şöyle hayal edin, kortizol vücudun her yerine "Hey, iltihabı durdurun" diye emirler yağdırıyor ama hücreler bu emri duymuyor, görmezden geliyor. Mesaj gönderiliyor, evet, ama karşı tarafta dinleyen kimse kalmamış. Peki bu sağırlaşma hali, yani GCR, bizi nasıl hasta ediyor? Gelin şimdi bu biyolojik arızanın günlük hayattaki sağlık sorunlarıyla olan o kritik bağlantısını kuralım. Bakın, 2012'de PNASS'de yayınlanan çok önemli bir çalışma tam olarak bu konuya parmak basıyor. Diyor ki, eğer kortizol iltihabı düzgün bir şekilde kontrol edemezse, yani o durdur sinyali yerine ulaşmazsa hastalık belirtileri çok daha abartılı, çok daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkıyor. Teori güzel de bunu gerçek hayatta nasıl kanıtlarsınız? İşte araştırmacılar da tam olarak bunu yapmış. Gerçekten çığır açan bir deney tasarlamışlar. Yapılan şey şu:
bir grup sağlıklı insanı alıp kontrollü bir şekilde bildiğimiz soğuk algınlığı virüsüne maruz bırakmışlar. Ve sonuç, işte bombanın patladığı yer burası. Deneyden önce hayatlarında daha fazla stres olduğunu bildiğimiz, yani bu GCR durumunu yaşayan katılımcıların virüsü kaptıktan sonra gerçekten hasta olma, yani yatağa düşme ihtimalinin çok daha yüksek olduğu görülmüş. Denklem aslında çok basit. Sürekli stres hücreleri kortizole sağırlaştırıyor, bu sağırlık da sizi gribe, nezleye karşı çok daha savunmasız bırakıyor. Peki bu işin sonu hep böyle mi olmak zorunda? Yani bu bir kader mi? Neyse ki cevap hayır gibi duruyor. Şimdi biraz da tünelin ucundaki ışıktan bahsedelim. Yani sorundan çıkıp olası çözümlere bir göz atalım. İyi haber şu ki bu sistem kalıcı olarak bozulmuş değil. Yani hücrelerin kulakları tamamen sağır olmamış. Doğru müdahalelerle o hassasiyeti geri kazandırmak, hücrelerin kortizolün sinyallerini tekrar duymasını sağlamak mümkün olabilir. Buna harika bir örnek var. Bir çalışmada hayatında daha önce hiç bu tür şeyler denememiş, yani acemi bir grup insanı almışlar ve onları 8 haftalık bir farkındalık temelli stres azaltma, yani MBSR programına dahil etmişler. Peki ne olmuş dersiniz? Sonuçlar gerçekten inanılmaz. Sadece 8 haftalık bir programdan sonra bu acemi katılımcıların sabah ölçülen kortizol seviyeleri gözle görülür şekilde düşmüş. İşte bu sistemin adeta resetlenebildiğinin, yeniden ayarlanabildiğinin canlı kanıtı. Çalışmanın kendi sonuçları da bunu söylüyor zaten. Diyorlar ki 8 haftalık MBSR kursundan sonra acemilerin sabah kortizol seviyeleri düştü. Aynı zamanda hem uykuları düzeldi hem de farkındalık seviyeleri önemli ölçüde arttı. Yani sadece bir hormon seviyesi değil, genel yaşam kalitesi de iyileşmiş, zihin ve beden arasındaki o muhteşem bağlantıyı bir kez daha görüyoruz. O zaman buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. Mesele hayatımızdan stresi tamamen silmek değil. Bu zaten pek mümkün değil mi? Asıl mesele strese verdiğimiz tepkiyi yönetebilmek. Vücudumuza o alarm düğmesine nasıl ve ne zaman basılacağını yeniden öğretmek. İşte kontrol edebileceğimiz şey tam olarak bu. Hadi şöyle bir toparlayalım. Ne öğrendik? Birincisi, vücudumuzun HPA ekseni adında güçlü bir stresle başa çıkma sistemi var. İkincisi, stres kronikleştiğinde bu sistem çığırından çıkıyor ve hücrelerimiz kortizolün iltihap önleyici mesajlarına sağırlaşıyor. Üçüncüsü, bu durum bizi hastalıklara karşı çok daha savunmasız kılıyor. Ve dördüncüsü, en önemlisi, farkındalık gibi yöntemlerle bu sistemi adeta yeniden başlatmak, yani resetlemek bizim elimizde. Ve bitirirken aklınızda şöyle kışkırtıcı bir soru bırakmak istiyorum. Eğer bilinçli bir şekilde yaptığımız pratikler hormonlarımızı, yani vücudumuzun tüm kimyasını etkileyebiliyorsa, bu zihin beden tıbbı için bir sonraki büyük devrim ne olabilir? Sınırlar nerede bitiyor? İşte bu üzerinde düşünmeye değer bir soru.